Merhaba sevgili takipçilerim. Yaptığım çorabın bitişini anlatacağım. Bitişinin çekimini yapmamıştım. Bitirme işlemini. Şimdi çorabımızı şöyle tuttuğumuzda şuradaki başlangıç bölümünü görüyorsunuz. Ondan sonra 1, 2, 3 tane model yapıyoruz arkadaşlar. Bitişinde de çorabımızın uç noktasına geliyoruz. Bakın yine aynı ortadaki modelimin başlangıç noktası burası. Burada yarım bir model yapmışım. Daha sonra 1, 2, 3 tane model yapmışım. Bakın şu şekil 3 tane model yapmışım. Modelim bittikten sonra bakın en son şurada 4 ajurum yapıldıktan sonra burada da en son büzgümü yaptıktan sonra şimdi çorabımın kesim işlemine başlayacağım. Şu uç kısmını ayak ucunu azaltma işlemi yapacağız arkadaşlar. Hem buradan hem buradan hem buradan hem buradan azaltma işlemi yapacağız. Daha sonra kesmesini de göstereceğim. Video çok uzun sürdüğü için bunu ayrı çekmek zorunda kaldım. Evet arkadaşlar, şimdi burada ilk ilmeğimizi örüyorum. Hemen yanındaki ilmekle bir yanındaki ilmeği birlikte örüyorum. Kesme işlemimizi, azaltma işlemimizi bu şekilde başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirim zillerini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler diyorum. Evet arkadaşlar, diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimi de şöyle öreyim. Modelimiz tamamen bitti. Artık düz örüyorum. Video fazla uzun sürmesin diye biraz hızlı örüyorum. Zaten düz örülüyor. Burada bir model yok. Evet, en son 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimin de arkadaşlar isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz yerlerini değiştirerek şu şekil yerlerini değiştiriyorum ilmeklerimin. Şimdi ikisini birlikte örüyorum. Diğer ilmeğimi de ördükten sonra diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtikten sonra bir ilmeğimi ördüm. Hemen yanındaki ve diğer ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Şu şekil. Diğer devam ediyorum örgüme. Evet, düz bir şekilde örüyorum. Bu şekilde azaltma işlemini devam ediyoruz. Diğer şişime geçtim arkadaşlar. Evet, diğer şişimde de ilmeklerim bitmek üzere. Son 3 ilmek kaldı mı kesim işlemi yapıyoruz. Evet. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Yine burada da ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Bu şekil arkadaki ilmeği öne takıyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Şu şekil ikisini birlikte ördüm. Ve diğer ilmeğimi de ördüm. Evet. Kesme işlemimiz bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu ilmeğimizde bu sıramızda az önce kesme işlemi yaptığımız için şimdi düz örüyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı düz örüyoruz. Bu şekil düz örelim. Arkadaşlar, eğer tırnağımı sorarsanız bir türlü düzelmedi. Kapıya sıkıştırmıştım. Ojede kullanmadım. Sürmek istemedim.
Eğer kötü gözüküyorsa kusura bakmayın. Her şey bizler için. Evet, bu sıramızda kesme işlemi yapmıyoruz. Düz örüyoruz arkadaşlar. Düz örelim. Bu sıramız düz. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime de geçtikten sonra evet arkadaşlar, ben burada yanlış yaptım. Şimdi başa bir geleyim. Evet, devam ediyoruz. Yanlış değilmiş. Bu şişimizi de düz örelim. Bir sıra düz örüyoruz, bir sıra azaltma işlemi yapıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz, bir sıra azaltma işlemi yapıyoruz. Bu arada ilmeklerim kaçtı. Kaçan ilmekleri de düzeltelim. Hem siz de öğrenmiş olursunuz. Yine kaçtı. Evet arkadaşlar. Son şişimi de ördükten sonra bu sıramızı da gördüğünüz gibi hiç işlem yapmadan bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda yine ilk ilmeğimizi örüyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki ilmekle diğer ilmeği ikisini birlikte alıp azaltma işlemini yapıyorum. Bu şekil. Arkadaşlar şöyle bir çorabımı göstereyim. Hem bu başında hem bu başında arkalı önlü azaltma işlemlerini yapıyoruz arkadaşlar. Ta ki 6 ilmek kalana kadar her şişimizde 6 ilmek kalana kadar azaltma işlemine devam edelim. Bir sıra azaltalım, bir sıra düz örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çorabımızın kesme azaltma işlemini bitirdim. Bakın şöyle, şu şekil göstereyim. Her şişimde 6 adet ilmeğim var. 1 2 3 4 5 6, her şişimde 6 adet ilmeğim var. Çorabımız bu şekilde bitti. Bakın arkadaşlar, 6 adet ilmeğimiz, çorabımız bu şekilde bitti. Şimdi çorabımı ters çevireceğim. Kesmek için bakın şurayı şöyle düzgünce bitirebilmek için çorabımı ters çevirmem lazım. Bakın şu şekil. Bunun için arkadaşlar çorabımın içinden elimi geçiriyorum şu şekil. Fazla da geçirmiyorum. Şişlerimi bakın. Şişlerimi böyle bu şekil parmağımın arasına alarak, isterseniz şişlerinizi böyle yapmadan iğneye de takabilirsiniz ama ben böyle daha kolayıma gidiyor. Siz nasıl yaparsanız arkadaşlar. Bu şekil şişlerimi döndürüyorum. Çorabımı döndürüyorum. Çorabımı döndürdüm. Bakın. Şimdi şişlerimi yavaş bir dikkatli bir şekilde ilmeklerimi çıkartmadan çıkartıyorum. Her şişimde 6 ilmeğim oluyor biliyorsunuz. Evet, bunu da çıkardım. Diğer şişimi çıkarayım. Zaten yaparken size kolay olacak. Göreceksiniz. Evet, diğer şişimi de çıkarıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde şişlerimi çıkardıktan sonra şimdi şişlerimi azaltacağım.
bir şişimin arka ilmeğimi arkaya, ön ilmeğimi bakın şu tabandaki şişlerimin ikisini birlikte birbirlerine aktarıyorum. Sadece 2 şiş kalacak. Bu şekil aktarın arkadaşlar. Diğer ilmeğimi de aynı şekil yapacağım. Şişimi. Bunu da buna aktarıyorum. Evet, bu şekil aktardıktan sonra ilmekleri şişlerimde 12 ilmeğim oluyor. Şimdi ipimi böyle alıyorum, doluyorum elime. 2 şiş kaldıktan sonra bakın arkadaşlar, 2 şiş kaldıktan sonra hem bu şişimden hem de diğer şişimden ilmek alarak ikisini birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde ikisini birlikte ördüm. Ördüklerimi çıkartıyorum. Tekrardan hem bu şişimden hem diğer şişimden ilmek alıp arasından geçirip çıkardıktan sonra arkadaki şişimden atlattırıyorum. Bu ilmeğimde, bu şişimden bir ilmek alıyorum. Diğer şişimden de bir ilmek. Her ikisinin altından geçiriyorum ipimi ve diğer ilmeği de onun üstüne. Evet arkadaşlar, yine bu ilmeğimden, şişimden bir de diğer şişimden alarak ipimi atlattırıyorum. Atlattırdım, çekiyorum. Diğer şişimdekini de üstünden atlattırıyorum. Bir bu şişimden, bir diğer şişimden ilmek alıyorum. Her ikisini de örüyorum. Arkadaki ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Azaltma işlemlerini, kesme işlemimizi bu şekilde yapalım. Çorabımızın bitişi bu şekilde oluyor. Hem bu şişten ilmek alıyorum, hem diğer şişten ilmeğimi alıyorum, kesiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca bildirim zillerini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, bu şekil kesme işlemlerimizi devam ediyoruz. Azaltma işlemini böyle üstünden atlattırıyorum arkadaşlar. Hem bu şişimden hem diğer şişimden diğerini de atlattırıyorum. Bir ilmek bu şişten, diğer ilmek, evet, atlattırıyorum. Son 2 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Son 2 ilmeğimi de ikisini birlikte ördüm. İkisini birlikte ördüm. Diğer ilmeğimi atlattırıyorum. Bir de şu şekil ördükten sonra sıkılaştırıp çorabımı bitiriyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde yapabilirsiniz. Kesim işlemini ben bu şekilde yaptım. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi bunu da sonradan içine böyle temizleyebilirsiniz. Onu sonra yapacağım ben arkadaşlar. Şimdi size kesim şeklini bir göstereyim. Bakın bu şekil gayet düz ve şık oluyor arkadaşlar. Hiç belli bile olmuyor kesimini. Ben en sonunda bu şekilde kesmeyi yaptım. Kaç tane çorap yaptım. Ama bu şekilde daha güzel ve daha şık durdu diye düşünüyorum. Siz de denerseniz göreceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çorabımızın da bitiş şekli bu arkadaşlar. Hoşça kalın.